Merhaba, akşam haber özetlerine hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Google'ın aboneliğe özel yapay zeka sohbet robotu Gemini Advanced'e nasıl sahip olunur? Yeni Gemini Advanced sohbet robotuna erişim şu anda şirketin bulut yedekleme hizmeti olan Google One'a aylık abonelik yoluyla sağlanabiliyor. OpenAI'ın GPT-4'üne benzeyen Gemini Advanced, kullanıcı istemlerinin nüanslarını ve bağlamını anlamada daha iyi olabilir. Gemini Advanced şu anda yalnızca İngilizce istemleri yanıtlamak için tasarlanmıştır, ancak gelecekteki yinelemelerde ek dillerin de destek alması bekleniyor. Aylık 20 Amerikan doları değerindeki AI Premium planına kaydolduktan sonra emin değilseniz Google 2 aylık ücretsiz deneme süresi sunar. Web tarayıcınızda Gemini sohbet robotuna giriş yapın. Gemini Advanced ile Google'ın en yeni yapay zeka modelinin ve yeni özelliklerinin yanı sıra Google One aboneliğine dahil olan her şeye erişebilirsiniz. İkinci haberimiz yine aynı konuyla ilgili ama farklı ayrıntılardan bahsediyor. Google ChatGPT'ye rakip olması için AI chatbotunu Gemini olarak yeniden markalaştırıyor. OpenAI'ın ChatGPT'si teknolojide yeni bir çağ açtığında sektörün eski yapay zeka şampiyonu Google, laboratuvarlarını yeniden düzenleyerek ve bazen birbiriyle örtüşen çok sayıda yapay zeka hizmetini başlatarak yanıt verdi. Buna Bard sohbet robotu, iş yeri yardımcısı Duet AI ve aramanın sohbet robotu tarzında bir sürümü de dahildi. Artık Google, üretken yapay zeka ürünlerinin çoğunu en yeni yapay zeka modeli Gemini çatısı altında birleştiriyor ve doğrudan OpenAI'ın abonelik hizmeti ChatGPT Plus'ı hedef alıyor. Google, Gemini AI modelini ilk kez tanıttığında bu model AI teklifleri için yeni bir temel olarak gösterildi, ancak şirket güvenlik açısından daha fazla teste ihtiyaç duyduğunu söyleyerek en güçlü sürümü geri çekmişti. Bu sürüm olan Gemini Ultra artık Google'ın sohbet robotunun Gemini Advanced adı verilen premium sürümünde kullanıma sunuluyor. Yine Gemini. Google'ın yapay zekası artık yeni bir isimle anılıyor, Gemini. Ancak konu yapay zeka çalışmalarına gelince ileriye yönelik önemli olan tek bir isim var, Gemini. Google'da Bard'ı, şimdi Gemini, yöneten Sisi Sao, bunun gerçek bir yapay zeka asistanı yaratmaya yönelik olan önemli bir ilk adım olduğunu düşünüyorum, diyor. Bu arada şimdilik Google'ın arama içi yapay zekasına hala arama üretken deneyim adı veriliyor, ancak eninde sonunda onun da ikizler olacağına bahse girmek yanlış olmaz. Google, Bard isminden vazgeçiyor, ancak aksi takdirde chatbot'u daha önce olduğu gibi hissedecek. Aynı şey daha önce Duet AI olarak adlandırılan ancak artık Gemini olarak bilinen Gmail ve dokümanlar gibi Google'ın Workspace uygulamalarının içindeki tüm AI özellikleri için de geçerli. Çoğu kullanıcı Gemini modelinin Gemini Pro olarak bilinen standart sürümünü kullanmaya devam edecek. Google artık kendi Android uygulamasına sahip olan Bard AI sohbet robotunu Gemini olarak yeniden markaladı. Google ayrıca sohbet robotunun daha gelişmiş yeteneklere sahip ücretli bir sürümünün yanı sıra özel bir Gemini Android uygulamasını da piyasaya sürdü. Web'de 40 dilde mevcut ve Android'de yeni Gemini uygulamasına ve iOS'ta Google uygulamasına geliyor. Gemini Android uygulamasını indirenler
aslında cihazlarında varsayılan asistan olarak Google asistanın yerini alabilirler. iOS'a gelince şimdilik ayrı bir Gemini uygulaması olmayacak. Gemini Advanced'in yanı sıra bu abonelik 2 TB depolama alanı ve VPN dahil Google One Premium planına ait her şeyi içerir. Evet, 4 ayrı haber okuduk. Hepsi de Google Gemini ile ilgili. Her haberde ayrı bir detay dile getirildiği için bunları her birini tekrarladım. Şöyle bir ben epeydir BART kullanıcısıyım. ChatGPT yerine Google BART kullanmayı tercih ediyorum. Onunla ilgili hemen nasıl giriyorduk? bart.google.com Enter'lıyorum. Bakın gitti. BART gitti. Gemini geldi. Artık bundan sonra BART yok. Kendisi de söylüyor. BART artık Gemini oldu. Ücretsiz kullanımda herhangi bir sorun yok. $20 karşılığında abone olunacak olan Advanced Gemini, gelişmiş Gemini. Onun dışındaki servisler yine eskisi gibi devam edecek ama BART yerine Gemini ismi kullanılacak. Evet, diğer haberlere geçelim hemen. Multimodal AI ağlarına sahip AR gözlükleri Pokemon Go'nun yaratıcısından fon alıyor. Bugün Singapur merkezli Bryant Labs, Noah adlı çok modlu bir yapay zeka asistanı tarafından desteklenen bir çift hafif AR gözlük olan yeni ürünü Frame'i duyurdu. Bryant Labs, Hanke'den aldığı fon miktarını açıklamayı reddetti. Frame, Selifi gibi açık kaynak olmaya devam edecek. Bu, geliştiricilerin canlı belgeler, açık kaynak kod tabanı ve donanım şemaları dahil olmak üzere kaynaklara erişim kazanacağı anlamına geliyor. Ayrıca Noah'nın desteklediği yapay zeka modellerinin parametrelerini de ayarlayabilecekler. Bryant Labs, 2019'daki kuruluşundan bu yana çok sayıda önemli melek yatırımcının ilgisini çekmeyi başardı. AI çalışmasına göre sertralin ayrıca 3 depresyon hastasından birinde işe yarıyor. Bu da sağlık konusuyla bağlantılı ama yine yapay zeka. Sertralin kullanan kişiler üzerinde yapılan yapay zeka analizi, popüler antidepresanın hastaların yalnızca 1/3'inde işe yaradığını ortaya çıkardı. Bu hafta American Journal of Psychiatry'de yayınlanan bulgular depresyonun daha iyi tedavisi için umut veriyor. Yanıtları tahmin etmek için araştırmacılar majör depresyonu olan 229 hastanın beyin taramalarını ve klinik verilerini inceledi. Bu bulgular depresyonun daha iyi tedavisine yol açabilir. Şu anda hastalar işe yarayıp yaramadığına karar vermeden önce genellikle 6 aya kadar sertralin alıyor. Evet, bu akşamki haber özetlerimiz de bunlar. Haberlere damgayı vuran Google Gemini oldu. Artık Google BART yok. Google Gemini'ye hoş geldin diyoruz.